name is Nikola Vukcevic and I'm film director and professor of film directing from Montenegro. Herkese merhaba, benim adım Nikola Vukcevic ve ben Montenegro'da film yönetmeni ve film yönetmenliği üzerine profesörüm. Okay, today we are going to speak about film direction between art, craft and media, and I'm not sure how to translate that things which are very similar but very different. Art, craft means zanat, you say zanat, I think. Sanatları. Zanat. So let's find what is art in film direction and where is zanat in that art. We are going to speak about that today. Önce diyor sanatın, film yönetmenliğinde sanatın ne olduğunu ve zanaatin, el sanatların film yönetmenliğinde filmde ne olduğunu ayrı bir şekillerde öğrenelim ve bunları test edelim ve önce bu terimlerden yola çıkarak eğitime başlayalım. Please tell me in your language, Okay. art and zanat, where are similarity? Could you tell me that? What is, how you say art in Turkish? Sanat. Sanat. And the craft? Zanat. So it's sanat and zanat. Yes. In my language, it is umetnost and umeshnost. So very good to be here when those two words are similar. In English, it's craft. Who knows what is craft? Art and craft can be too many things. But in your language and in my language, umetnost and umeshnost, sanat and zanat, it's very beautiful to speak about it. Kendi dilinde de tıpkı bize sanat ve zanaat kelimesi benzer olduğu gibi kendi dilinde de, can you say it again? Umetnost is art. Umetnos, sanat, Umeshnost. umeşnos, Just zanat. just one umet Evet. and umesh. Yes. Just one letter. Yani kendi dilinde de bizim dilimizde de uyumlu olduğunu ve bu konuda ortak bir pay biçtiğimiz zaman mesela İngilizce'de craft, art birbiriyle alakasız olduğunu, bu noktada iki dilde de güzel bir ortak pay biçtiğimizi söylüyor. Okay. Let me see. There is. Okay, so I work in Faculty of Dramatic Arts Montenegro, National University of Montenegro. Uluslararası Montenegro Üniversitesi'nde Dramatik Sanat Fakültesi'nde profesör kendileri. Okay. And today we are going to speak about work with dramatics writing Bugün ise dramatik yazarlık üzerine çalışacağız. with the actors, Aktörlerle çalışacağız. with the technology. Teknolojiyle çalışacağız. And I will pass through with you with one form which we in Faculty of Dramatic Arts in Cetinje, we believe it is important for young directors, writers, producers and actors to have in mind that form and to write it down before they went to stage or to filming. Proje yönetmenliğinin ise tüm bu az önce saydığımız aktörlerle, dramatik yazarlıklarla, prodüserlerle beraber bu sonuncu maddenin çok önemli olduğunu ve buna ana şekilde değineceğimizi belirtiyor. Yesterday I was in Blue Mosque. Mavi Sultanahmet. Dün Sultanahmet'e gitmiş kendileri. I want to make some parallels between my art and zanat and Blue Mosque to explain the similarity. Kendi sanatıyla hem bizim sanatımız arasındaki paralelleri ve benzerlikleri öğrenmek adına da Sultanahmet'i ziyaret etmiş. A lot of people says there is a lot of liberty in the art. Freedom. Özgürlük. There is a lot of freedom in the art. Yes, it is. But in the Blue Mosque, you cannot put the door and the window where you want. There is some principles. Birçok insan sanatın çok özgür olduğunu düşünüyor ama Sultanahmet'e baktığınızda aslında istediğiniz camı istediğiniz yere koyamazsınız. İstediğiniz kapıyı istediğiniz yere koyamazsınız. On the ground, you can do a lot of things. But the ground for Blue Mosque has the meaning
the columns has the meaning and its tool for the cupola. How you say cupola? Yeah. Kubbe. And Kubbe. if we have too much freedom, we can destroy all the unity of the Blue Mosque. Do you understand me? Eğer çok fazla özgürlüğümüz olsaydı diyor, tüm bu Sultanahmet'in tüm bu özelliklerini aslında yok edebilirdik diyor. Çünkü yerin ayrı bir özelliği ve tarihi var. Oradaki sütunların, kubbenin ayrı bir özel ve tarihi var. Ve özgür olsaydık hepsini yok edebilirdik diyor. The same thing is with the story. With film story, novel story, drama story, any kind of artistic story, there are principles of that story. Ve bu aynı şekilde diyor, hikayelerde de aynı şekilde söylüyor. Drama, film, drama, Any kind of artistic herhangi bir writings, hikaye yazıcılığı novel, diyor. story, film, Film yazıcılığı, roman yazıcılığı hepsinde aynı ortak payda içinde. there are principles and the freedom. Kurallar ve özgürlükler. We need to learn principles if we want to have a freedom. Ve kuralları öğrenmek zorundayız eğer özgürlüğü istiyorsak. Without knowing the principles, we will have the problem. The principles, the rules of the art. Evet. If we don't know the rules or the principles of the art, we will have a problem. Eğer diyor kuralları öğrenmezsek diyor sanatta her zaman zorluk yaşayacağız. You could see if we do something wrong in the Blue Mosque, the columns we put, everything will be destroyed. Yes? The same principles is in story, in the movie. If you don't know the elements which you cut, you will lose your story. You will lose your film. Tıpkı Sultanahmet'teki sütunları başka bir yer, onları oradan kaldırıp başka bir yere koyacak olsaydık diyor. Bütün yapısı bozulurdu. Aynı şey aslında film hikayesi yazarken de, hikayecilikte de aynı. Eğer nereyi keseceğinizi, nereye dokunacağınızı bilmezseniz aynı şekilde o hikayede mahvolur elinizde. Böyle bir paralellik biçti yani. Yani Sultanahmet'in kubbesi ayrı, sütunları ayrı, zemini farklı dedi ve bu film yapım sürecinde de aynı dedi. Eğer de siz sütun alıp yere, kubbeyi alıp sütun yerine koysaydınız farklı olurdu. Tıpkı bu sinemada bu şekilde diyor. Yani hepsinin farklı bir kesiliş biçimi, farklı kuralları var ve dünkü Sultanahmet gezisinde de bunun paralel örneğini bize söyledi. Okay. Our approach, we have from 3 to 6 students of film directing yearly, 6 to 10 from film and media. 3 ve 6 arasında film yönetmenliği üzerinde öğrencileri var. 6 ve 10 arasında ise sinema ve medya üzerinde öğrencileri var. We are National Film Faculty. Uluslararası bir fakülteler, Montenegro'da. And we believe the small numbers are numbers of elite education. Ve küçük rakamların eğitimde elit rakamlar olduğunu söylüyor. We have more professors than students. Ve öğrencilerden fazla profesörlerin olduğunu gerekiyor. And that I think it's worth for a good artist. Ve iyi bir sanatçı için de bunun kayda değer ve değerli olduğunu söylüyor. This is just small introduction. In last 7 years, those are important film festivals where our graduate student and debut films of our student have been awarded or presented across the world. Fakültelerinde ve üniversitesinde yer alan öğrencilerin yer edindiği, son 7 senede yer edindiği tüm film festivallerini burada görebilirsiniz. And what we are learning, I will try in 1 hour and a half to introduce to you. Ve öğrendiğimiz her şeyi bu saat dilimi içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Okay. Also, some Berlin Talent Campus, Locarno Talent Campus, Sarajevo Talent Campus, prominent program when our students become part of it through the education. Öğrenciler aynı zamanda son 7 senede bu Berlin Yetenekler Kampüsü, Locarno Yetenekler Kampüsü, Sarajevo Yetenekler Kampüsü gibi programlarında parçaları olmuş. Oops.
So there is one important lesson. The art and skills or craft of the film directing cannot be learned, but it can and must be taught. Film yönetmenliğinde sanat ve zanaat öğrenilemez ama kesinlikle öğretilmek zorundadır diyor. Said Vlatko Gilic, my professor, and I'm proud. Kendisinin profesörüymüş, Vlatko Gilic tarafından söylenilmiş bir söz. I have a picture with quotation of my professor. Could you make a picture? I want to send to him that he knows in Turkey we are speaking about him. Thank you. My professor will like that. Profesörün sevdiğini söyledi. Okay, 3 elements of film directing, as I said: work with dramatic art, work with actors, and work with technology. 3 elementten bahsedeceğiz film yönetmenliğinde: dramatik yazarlık, aktörlerle çalışma ve teknolojiyle çalışma. Okay, first one. Dramaturgy, work with dramatic writings, is the most important element of this process, consisted of different but communicative approach. Two approach. Different but communicative. En önemli elementin ise dramaturji, yani dramatik yazımın olduğunu söylüyor. Farklı açılardan ama ortaklaşan özelliği bulunuyor. Okay. So, first one is work with structure. Structure means place and time of drama in the structure, not place and time Istanbul today. It's place and time of happening in the story. Hikayede yer alan zaman ve mekandan bahsediyor. Yani filmsel zaman. Şu an mesela sahip olduğumuz, yaşadığımız zaman değil, filmsel zamandan bahsediyor. Onunla çalışmamız gerektiği. Before I explain that, I need to tell the second approach. One approach is with structure, another is with dramatic values. 4 postulates of dramatic art, which will I explain. İlk aşama bu yapısal özelliklerle çalışmak, zaman ve mekan, hikayedeki zaman ve mekanla çalışmak. İkincisi de dramatik sanatlardaki değerlerle çalışmak. Okay. Before I continue, I want to explain something. Could you tell me what the talent is? Anlatmadan önce bize bir soru soruyor. Yetenek nedir diyor. Some kind free definition of talent. Özgür bir açıklamasını istiyor yeteneğin. It could be talent for writing, talent for boxing, talent for driving crazy, talent for anything. All kind of talent have the same structure. Bu boks yapmak için olan bir yetenek, yazmak için olan yetenek, deli gibi sürmek için olan bir yetenek olabilir ama hepsi günün sonunda ortak bir paydada buluşuyor diyor. Okay, could you try to tell me? Herhangi bir örnek verebilir miyiz? Faisal, what is talent? Talent. Could you try in one sentence to define what the talent is? Ability that makes you different from the others. How different? Something is correct, but how different? Positive. In positive way, you have something else that other people doesn't have. Yes, but I need more. Let's ask some. Yes, it is correct. Let's see also, what do you think, what is talent? Ruhtan gelen bir şey, arzu ve istekle. Yani öğrenilen bir şey. Something coming from the soul, with passion and with wanting so much, not with another thing. Yes. Okay. I want to help you. Tell me, football player, the name. Bir
Bir tane bir Maradona. futbolcu ismi. Maradona. Okay, and another great football player. Başka bir tane futbolcu ismi. Messi. Messi. Okay, please tell me. Both of them are talented, yes? İkisi de Successful, yes? başarılı. I need a difference between them. Onların arasındaki fark. Let's analyze difference between them. So try to find the definition of talent before go to everything. Ve please. onların arasındaki farkları analiz edelim ve ondan sonra devam edelim. I really like talent. But before talent, I want to speak about work through that talent. Please. Ya yetenek aslında bir doğuştan belki %10 bir yetenek olabilir. Hani meleke kazanmak derler Türkçe'de. Yani bir meleke sürmek bilmem ne onu öğrenebilirsin. Ama daha o ikisi arasındaki fark doğduğu yer, yetişme tarzı, kişilik özellikler, karakter yani karakteri ve sonra da çalışma, öğrenmek. Yani öğrendikleri birikimi ve çalışması. Yani bir insan ne kadar çok çalışırsa o yeteneklerini o kadar geliştirir. İkisi aynı yetenekte olsun. Biri daha çok çalışıyorsa, mesela biri 1 saat çalışıyorsa, diğeri 8 saat çalışırsa, o 8 saat çalışan diğerinden daha yetenekli olabilir. He said the main thing touches the talent is at working, and it's something coming from before you're born. But the main thing he's talking about is that it's different. It's the effort you put in your talent, the hours you put your talent. One worker puts 5 hours to his Yes. talent, and Yes. one of them is 8. Then this one becomes more talent. So he said it's the effort you put. And also Okay. he said that the background of those players, where they was born or how they were grow. Okay. I will stop suffering you. I will try to tell you the definition of the talent, okay? Thank you so much. Authenticity. Authentic. Being authentic. Really being. We have it very soon. Oh, okay. Very soon. But the real definition is power of speed, of recognizing the forms and the processes before the another. Okay. So talent is speed or being quick in recognizing the forms and process before some other person. Okay? Yetenek diyor sanatın işleme süreçlerini anlama pratikliği ve hızı diyor. Orada başlıyor. Başkasına göre. This is half of definition. Bu yarım. The second half is in beauty, strength, and wisdom. Akıl, güçlülük ve güzellikte bulunur. So you need to be quicker than other in recognizing the forms and process. Diğerlerinden daha hızlı olmanız gerekiyor. In beauty, wisdom, and power. And this definition is totally can be used in football, in boxing, in movies, in storytelling. We are talented more than somebody else if we are quicker, bigger, higher in that process of checking the forms which are around us, which we see inside us. All of us, we have inside something, but checking those forms and trying to give beauty, strength, and wisdom to that forms quicker than others, it means yes, I am or someone is talented than another one. Okay? Yes. Try to translate it. Sorry. We will do it. And there is a question also. Başkalarına öncelikle sahip olduğumuz içten gelen şeyin daha akıllı, daha güçlü ve daha güzel olan o şeyi başkalarından önce sanata çevirme evresinde daha hızlı davranmak. One more digression. So, can we improve the talent? Can we improve the talent? Peki yetenek geliştirilebilir mi? That is the biggest reason of art education,
to improve our skill to see the forms quicker, to see the beauty bigger, deeper. That is a reason to improve it through our education. Okay? Sanat eğitimi almanın aslında asıl nedeni de bu. Sanat eğitimi sayesinde etrafımızda olan şekilleri, formları daha hızlı kavrayabiliyor, onlardaki güzelliği daha derin bir şekilde algılayabiliyoruz. So we made a lot of digression to find difference between talent in ourselves and options of improving that talent through the education system. Okay? Go ahead. Translate. Can you tell it again, please? So I made too much digression to explain the difference between talent on one way and to improving talent through the education system. Aslında yeteneğe sahip olmakla bu yeteneği geliştirmek arasındaki fark da bu. Okay, so I believe we have talent here. Let's improve it through the system. Ve şu an hepimizin bir yeteneği var ve lütfen diyor bunu geliştirelim bu sistemle beraber. Okay, let's improve it. Hadi First, geliştirelim. okay? Thank you. Okay, so work with the structure. It's place and time through the story. Just digression to visually explain how it looks like. Visually, it's visually place and time of the story. This is small story structure and big story structure. I will come back to that just to explain what is place and time in the structure. Soldaki küçük yapı, sağdaki ise büyük yapı olduğunu söylüyor ama zamanda ve mekandaki yapıyı birazdan anlatacağını söyledi. When they asked me from the Artizan how much time this masterclass could last, I said if it is boring, it could be very fast. But if you found it interesting, we can shape or master all the elements for hours. Biz kendisine sorduğumuzda ne kadar sürecek masterclass'ın dediğimizde eğer sıkıcıysa çok hızlı geçeceğini ama insanlar bilgileri kendisine alıp biz de ona karşı bir şey kattığımız zaman verimli bir zaman geçirebileceğimizi söylüyor. Okay, I want to come back because I just want to explain what is place and time in story structure. Okay? Yapıdaki zaman ve mekanı anlatmak için tekrardan döndük. Okay, little education. Freytag's pyramid. Did you ever heard about it? Hiç Yes. Freytag piramidini duyduk mu? Yes. So it is familiar to you. Yeah. To someone else? Just you? And me, I know that. Okay, so you heard about it. Okay, let's see what is Freytag's pyramid. Because it is a book called The Technique of Drama from this year. And before that year, a lot of great writers from antique time to Shakespeare time didn't know Freytag's pyramid, but they felt something in self. They read a lot of other dramas and tried to reach the best elements of drama. Freytag piramidi dramanın teknik kitabı olarak başlamış 1863 yılında ve o zamana kadar aslında bununla ilgili hiçbir şey bilinmiyormuş. Daha çok bir hissiyat olarak içte var olan bir şeymiş. Okay, we will see Freytag's pyramid soon, but I want to continue. Freytag piramidini birazdan göreceğiz ama devam etmek istiyor şu an kendisi. So when I or we start learning our students in Faculty of Dramatics Art, the first step is Freytag pyramid. Kendi fakültesindeki öğrenciler dramatik yazarlığı ve sinemadaki dramaturjinin ne olduğunu öğrenmeye başlarken her zaman Freytag piramidiyle başlıyorlar. The second step is three-act structure. Did you ever heard about three-act structure? Yes. Hiç duydunuz mu? Evet. Three-act structure is something what you can find
in a very useful, beautiful book called The Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell, and The Writer's Journey by Christopher Vogler. It's the same theory, but from the different angles. Üç hareket yapısı aslında Joseph Campbell'ın adlı kitabında geçiyormuş. Kahramanın dönüşü olarak Türkçe çevrilmiş. Kahramanın dönüşü. Yolculuğu mu? Yolculuğu yapıyor. Yolculuğu. Once again, I will show you. This is Freytag pyramid, and this is triac structure from the Freytag. This is also this, but with much more element, which we will discuss very soon. Okay? Soldaki Freytag'ın piramidi. As a source, can we receive that by email or something? You need to buy that book. It's not my book. I'm not talking about the book, I'm talking about the presentation. Oh, you can, without no problem. Okay, yeah. So, this is place and time, and I will explain it more. But the second approach is a work with values. Değerlerle çalışmak. When we start speaking about talent, some of you said authentic. Some of you said new, interesting, permanent. Let's discuss those values. Because, okay. Yetenekten bahsederken kimimiz otantik dedi, kimimiz yeni dedi, kimimiz ilginç dedi ve bu değerleri işleyeceğiz. So, another digression. Our work as a dramatic working, I mean screenplay, I mean short story, needs to have good structure and needs to have good values. I will try to explain the values, the four elements of that values, postulates. Bizim yaptığımız işte de aslında bunlar çok önemli. Birinci yapı ile çalışmak, zaman ve mekanı tanımlamak. İkincisinde de bu bahsettiğim değerlerle çalışmak. Şimdi o değerleri işleyeceğiz. Okay. I think all of us knows what means authentic. So, authentic, new, interesting, and permanent are those elements. Özgünlük, yeni olmak, ilginç olmak ve devamlı, kalıcı olmak. Bu değerler. Okay. Why it is important? I will make a digression to explain. If I tell you I want to make a movie about a guy who is criminal, but he use that criminal organization as his family job, what would you tell me? What would you tell me? He's a mafia maybe? Yeah, I said I want to make a movie about mafia guy who use his mafia job as a family business. Okay. What would you tell to me? Dana will say not original. It means it's not new. We know that from The Godfather. We know that from Sopranos. Vukcevic. It's not a good idea. So you need always to make something new. If something is not new, oops. Eğer size desem ki benim bir film fikrim var, işte bir tane mafya olacak ve bu aile işi olarak Mafyalık yapacaklar. Bana ne dersiniz diye sordu. Ve bir sürü örnek çıktı hepimiz arasından, Godfather vesaire diyor. Ama diyor bizim yeni bir şeye ihtiyacımız var, yeni bir fikre. Okay. You will say that it's not new. I will discuss later about that new. Because if we change authentics in that kind of story, if we change authentics in that kind of story, if we change how he looks like, how his family looks like, what kind of criminal job he is doing, we could make new. Something new. Some new Sopranos, new Godfather. Bana yeni bir şey olmadığını söylerdiniz eğer böyle bir hikayeden bahsetsem. Ama eğer bu hikayedeki otantikleri değiştirirsek, ki bunlar suçlu olabilir, suçlunun suçu olabilir, ailesi olabilir, görünümü olabilir. İşte o zaman yeni bir şey elde etmiş oluruz. Birinin de yenisi bir şey elde etmiş oluruz.
Okay, if we want to discuss what is authentic, it is something what is convincing us, specific and personal, also verified. If I, from Montenegro, want to write about Turkey, I need to be convincing, because I don't know anything about Turkey as you know. Do you understand? The first element of being authentic is to convince you he knows what he is writing, speaking, telling. İlk otentikliğin ve en önemli otentik olayın ise ikna etmek olduğunu söyledi. Mesela ben Türkiye hakkında bir şey bilmiyorum. Size buna ikna etmem gerekir. Film yapacak olsam benim gözeteceğim nitelik burada otantikliğin ikna etme kısmı olurdu. Basic few digressions. In the movie, when we see killing scene, someone is killing someone, you need to convince me that one is able to do that and he really did it. Öldürme sahnelerinde özellikle çok fazla ikna edici olmamız gerekiyor ki bir tane karakterin gerçekten o ölümü gerçekleştirebileceğini bizi ikna etmesi ve diğerinin de öldüğüne ikna olmamız gerekiyor. So that means when we are preparing ourselves to direct or to write, we need to have all the elements of that character or the place which is convincing that we knows all the elements of that place and time. O yüzden bir şey yazarken de yönetirken de en başta düşünmemiz gereken şey aslında bütün elementlerin, hikayedeki bütün elementlerin gerçekçi ve inandırıcı olması. Ve ikna etmek üzerine gerçekleşmesi gerekiyor. This is just a basic approach. Bu sadece temel Yaklaşım. yaklaşım. I just want to explain you, we have two ways of authentic, two basically ways of authentic. One is convincing, maybe we knows few Japanese directors Birkaç tane Japonyalı yönetmen biliyoruz. and they convinced us that they are authentic, Ve biz otentik olduklarına dair ikna ettiler diyelim. isn't it? But we knows Kurosawa's authentic is the difference of something new in the story. When we have some what is recognizable, Dana said, it's not new, you are not originally. Through the process, transferring to somebody different authentic, maybe you can improve your story. Bir hikayede diyelim ki yeni bir şey yoksa, eğer sadece hatırlanabilir ögeler varsa, bu hikayede otantiğin farklı bir ikna çeşidine başvurması ihtiyacımız olması gereken noktadır. So that means we cannot just write one story for first version. Dolayısıyla ilk hali olması adına, ilk hali için bir hikaye yazamayız. There is process called rewriting. Rewriting. Yeniden yazın. Yeniden yazmak diye başka bir prosesi Rewriting. I suggest to my student, first version of story, do it as a river, do it. Hikayenin ilk versiyonu istediğiniz gibi, nehir gibi yapın, istediğiniz kadar. Second version, 30th version is rewriting through the craft process, zanat process or sanat. Yeniden yazma zanat. Zanat. Yeniden yazmanın yani ikinci kısmı olan yeniden yazma ise zanat. Onu ilgi çekici bir şekilde mi yapıyorum o kısmı, hikayemi? And do I use some permanent topics? Ve kalıcı başlıklar kullanıyor muyum? Because if I speak about something what next week, next month, next year is not going to be important. Çünkü eğer diğer hafta, diğer ay ya da diğer sene için konuşuyorsam... If I speak about that, so that means I'm not using permanent values. Bu demek oluyor ki Don't ben do böyle that. şeyleri kullanmıyorum. Even if we say about Godfather, which is movie of gangsters, Gangster
Çetelerin filmi olan Godfather'ı desek That is bile famous movie. ve çok ünlü bir film. Even if we use that movie as example, we will see so many permanent values in that movie. O filmi izlesek bile onda bile tonla kalıcı değer bulabiliriz. So, tone of the movie, atmosphere of the movie, doing gangster things is not so important if we have that permanent values. Eğer kalıcı değerlere sahipsek diyor, tonlamanın, filmin tonlaması, atmosferi. Anyone help me to remember what could be some permanent values of that movie, Godfather? Godfather'daki kalıcı öğeler sizce ne olabilirdi? Hatırlayın. What was permanent? Few permanent elements, few permanent topics. Loyalty. Loyalty, okay. Loyalty, but please Sadakat. give us more to remember. What kind of loyalty? Ne türden sadakat? Who was loyalty to whom? Family relations, loyalty within family relations, brotherhood. Okay, but how? How? Kardeşlik, aile bağları. How? Nasıl? The characters inside the movie were coming across situations where they had to make choices between the family ties or the other power relations they have to sustain. Good. Filmdeki karakterler For me, I want to tell you what was the biggest story in Godfather to me. We had one good guy who was some kind of hero from Vietnam. Do you remember that guy? He came in house on some wedding. Everyone were mobs, and he don't want to do the same. Do you know that? That is starting point. Starting point is a military veteran is not the same as the others. Could you translate? Shall I? Okay. Thank you. Yok. Filmin baş kahramanı geldiğinde ve neredeyse Askerden geliyor. askerden Vietnam cephesinden geldiğinde, ben çevirmek üzere dinlemedim için maalesef. Evet. Vietnam cephesinden geldiğinde tüm aile bireylerinin Bu işe ulaştıklarını görüyor ve Evet. kendisi asla bu işe evet, ulaşmayacağını söylüyor. Bu da ve bunu filmin istemiyor. incident point yani başlangıç Evet. olayı olarak bizim dediğimiz sinema senaryo dilinde çengel dediğimiz olayla bağlıyor hikaye. In one, when we are speaking about interesting, we have two approach of interesting. İlginçten bahsederken de iki yaklaşımımız var ilginçe dair. Hatırlamayı. First approach is what is interesting to me, Bana ilginç gelen şey nedir? and second is do something on interesting way without meaning is that interesting to Faisal or someone else. Complicated to explain, yeah? I will explain. One my friend I'm like urban guy. One my friend called me to go to premiere of his new movie. His new movie was about killing the village in central Serbia. Bir arkadaşı kendisini filminin galasına davet etti ve filmin Kendisi köylü bir adam olarak bir arkadaşı eğer kendisini Dying village filmin in central premierine Serbia. çağırıyorsa ve bu filmde köylüleri öldürmek başlıklı bir şey işleniyorsa Okay, I am urban guy from Montenegro, not interested in killing village in Serbia. So many things which I am not interested in that moment. Do you understand me? What means on personal way? But the way how he explained the story of killing village in central Serbia become interesting to me. Could you translate it? ben eğer daha kırsal bir noktada yaşayan ve hikayenin geçtiği yerden uzakta yaşayan bir insansam o hikayenin başka bir bölgede geçmesi, köylülerin öldürülmesi hikayesi benim ilgimi pek çekmeyebilir. Ama bunun işleniş şekli benim ilgime hitap ediyor olabilir. I'm not sure can I go deeply now because we speak about that for 1 month.
Kendi normalde okula bir ay boyunca verdiği eğitimi şimdi bu kadar derinlemesine inip edilmeyeceğine emin olamadı. I just want you to tell you about the approaches. Sadece yaklaşımlar hakkında bize bilgi vermek istediğini söyledi. And as I said, those approaches are not in hierarchy, they are in communication. Ve bu yaklaşımlar bir hiyerarşik yapıda değil, tam tersine birbirine geçişik, çapraşık haldeler. When you are making your structure, you can in some moment think about authenticity, some moment about new, about interesting, about permanent. So they are in both approach of itself. Yani yapımızı oluştururken hepsi bu otantik, yenilik, ilginçlik, kalıcılık hepsi aslında birbiriyle iç içe. Tüm bu yapılar birbiriyle iç içe ve kesişiyor. Okay, let's see Freytag's pyramid and triad structure. Freytag piramitlerini ve triad structure'ı görelim. Every story has exposition. Then initial incident, after that rising action, climax, falling action, resolution, and something called denouement. So, initial incident is something what is very important, and I also call it first dramatic moment. Bu Freytag piramidindeki aşamalar ortaya çıkma, ilk olay, yükselme eylemi, climax, düşme eylemi, çözümleme ve denouement diye yabancı bir kelime sonuçlanmayla hepsi adlandırılıyor aslında. Ve burada initial incident dediğimiz ilk olay aslında. Can you repeat the initial incident part? Yeah, I will explain more. Ve şimdi Every story starts with the protagonist who want to do something. her hikaye bir baş karakterin bir şey yapmak istemesiyle başlar. But something happened to stop him in doing that what he was going to do. Ve illa o baş karakterin yapacağı şeyden onu ele koyan, engelleyen bir davranış gerçekleşiyor. So every story has something what is a routine of the main character. Yani her hikaye bir karakterin rutinini içerir, barındırır. Bütün hayatıyla başlar. Bütün hayatını. And we need in that routine to put a lot of authenticity. Ve o rutinin içine de birçok otantiklik yerleştirmemiz gerekir. If we want to make it interesting, we need to put some new element which we never saw before. Ve eğer onu daha fazla ilginç kılmak istiyorsak daha önce görmediğimiz bir sürü element koymalıyız içine. This is the way how we start making some story. Bu bizim hikayeye aslında başlama şeklimiz olmalı. But in the one moment, something is going to happen when our main character doesn't expect it. Something stopped his routine. Ve hiç beklemediği anda baş karakterimizin başına bir şey gelmeli. En beklemediği anda. Ve rutinini bozmalı. That we call first dramatic moment. Ve buna da ilk dramatik an diyoruz. Here is initial incident, but in the same parallel, I told you this and this is the same. So we have routine, they call ordinary world. Rutinimiz var, sıradan bir hayatta. Is the same, Aynı mı? okay? Evet. And Evet. something is call to adventure or inciting incident. Call to an action. Maceraya çağrı. Aynı şekilde ikinci aşamamız. So we are in that moment, the same moment, and we are going in drama, okay? Ve şimdi drama partisi. We are going in drama. Before this arising action elements, we have something called refusing the call. We have call to adventure and refusing the call. This is very good contrast. Ve aslında bu benzer iki tabloda nasıl sıradan dünyada rutinden başlayıp işte maceraya çağrı görüyorsak,
ilk tabloda Freytag piramidinde gördüğümüz yükselme aksiyonun yerine ikinci tabloda refusing the call yani çağrıyı red. Bir önceki gelen çağrıya red kısmı takip ediyor. Refusing the call is the great contrast which will explain us the deep of the problem which a main character doesn't want to conflict. Ve bu Any story. Let's translate first this part. Aha, okay. Oraya tercüme edemez miyim? tabii ve bu çağrıya red kısmı aslında bu zıtlık özellikle iki tablo arasındaki zıtlıktan Kontrast. yola çıkarak da baş karakterimizin Nasıl çatışmasını bir derin evet. hikaye ve çatışma içerisine gireceğini göstererek bize yepyeni bir alan ve merak unsuru oluşturuyor. We spoke about Godfather. In beginning of Godfather we had a wedding party. And the main character doesn't want to be part of mafia. Ve ana karakterin mafyanın parçası olmak He istemiyor. has open call of Açık money, çağrısı vardı. happiness, Mutluluk, good looking woman, güzel görünüm, crazy life. çılgın But bir hayat. he refused that call. Ama tüm bunları o baş karakter reddetti. And refusing that call is a great contrast of the drama which will happen later. Ve o karakterin bunu reddetmesi ileride yaşanacak dramaya çok iyi bir kontrastlık sağladı. If you take that call in beginning, it's too easy. It's not good. Eğer baştaki aramayı açsa it- kabul The etsek story become boring. hikaye sıkıcı olurdu. So it's always good to find reasons, not to say I'm not interested, to find the reasons Sebepler bulmak her not zaman to accept. kabul etmeyecek sebepler. If the reasons are deep, the drama become bigger. Eğer sebeplerimiz derinse dramamız daha büyük olur. Because we knows as a people of Zanat that he will later accept that call. He needs to accept. There's no story if he don't accept. My teacher one time said that if your character is fall, you have to beat. If my character, If your character is fall down, you have to beat because of the drama. listen to me. This is that moment. We will speak about that moment later. This moment is very important to all the story. Moment you spoke, but now we are in this In the moment. beginning. We just start story. So Nicholas, I Yeah. just want to put Aradaki şeyi bir a çevirsene. point for that. I think this is actually a dramatic structure for the Hollywood or classical story. And this point, refusing the call, we can call for the audience or for the directors. This is a start point of empathy. yes, Until that time, maybe that yes, very risk. yes. But So this point is very important to have an empathy for the protagonist. Faisal, I think all the points are important, but for several reasons. Translate, please. Çağrıyı reddetmenin aslında bizim karakterle empati yapabilmemizin de başlangıcı, ilk başlangıcı olduğuna değindi Faysal Hocam. Maria, just a second, just to finish Faisal sentence. No, I want to finish his, or you won't. Because Faisal, when I said at beginning, being talent is to quicker find the forms and the process. Now we know for that process, the reasons of not accepting become something, that character becomes so familiar to us. For elements you said. So that is the way how we shape our talent. To be ready for that moment. And that moment need to be contrast. Contrast means we know he will accept. Let's put so many elements not to accept in that moment. To see deepness of the problem. When he want to go on the bridge of that, we will see he becomes a hero. I will explain later why we call hero main character. Why main character is calling hero from the antique times. Could you translate it? Maria want to say something. Tabii. Aslında şundan bahsettik. Öncelikle dedik ki bu çağrıyı red kısmı evet bir kontrast oluşturur ve
dramanın başlangıcıdır. Fakat daha sonra çağrıyı kabul de gelecektir ardından. Ki bu çağrıyı kabul gelmese hikaye zaten başlamamış olur, devam etmez, ilerleyemez dedik. Ondan sonra çağrıya direnme kısmının aslında nasıl bizim empati yetimize seslendiğinden bahsettik. Buradaki baş karakterin o ilk çağrıyı reddetme sebepleri, bunların derinlikleri ve bu elementler bizde bir özdeşim kurmamızı sağlar ve hikayeyi zenginleştirir. Hikayedeki hem daha sonra geleceklere de bir kontrast oluşturur dedik. Ve karakteri de kahraman haline getirir. Evet, karakteri de kahraman haline getirir ve Niçin bunun kahraman olduğunu tartışalım. aynen öyle. Antik dönemlerden beri neden kahraman diyoruz? Kahraman oluyoruz. We start loving him, the character, when we see reasons not to go in battle. Karakterin savaşa girmemesi nedenleri gördüğümüz zaman karakteri sevmeye başlıyoruz gerçek anlamda. Because when we see his fear, we see us. Çünkü onun korkusunu gördüğümüz zaman kendimizi görüyoruz. Maria, please help us. The thing that I wanted to say is that the most important for this character against his father is that he refuses his legacy. Yes, yes. And this is the most important thing that happens among the two characters. Yes. By denying his legacy, Yes. then through the road, through the path that he will Yes. follow, Yes. Of course. it comes the meaning that he's obliged, he gets obliged to get the legacy. Yes. Yes. So Yes. I think the most strong element in this moment Yes. is that he refuses his legacy. Yes. Maria, a lot of people in that movie called Godfather will see just a gangster story. We'll see just a good gangster story. But I'm totally sure that it is masterpiece because it is shaped by master in so much element which we will try just some of them to light today. Okay? So, Maria aslında bu hikayenin ana patlama noktası ise Godfather filmindeki o oğlanın babasının mirasını reddetmesiyle başladığını söyledi. So when I start my lecture today about comparing storytelling with Blue Mosque and the columns of Blue Mosque, now you understand every important element not to destroy the mosque of our story. Hikayedeki aslında dersinin başında hatırlarsanız Sultanahmet'le hikaye yazıcının, filmdeki hikaye yazıcının paralellerinden örnek vermiştik. Aslında şu an anlayabiliriz ki ufak detayların ne kadar önemli olduğunu. Nasıl ki biz Sultanahmet'te kolonları, kubbeyi ve zemini yıkamıyorsak bu minik elementleri de film yapım aşamasında yıkamayız. Bunun önemini şu an anlamaya başlıyoruz dedi. So, when we start our story, we had initial incident and the time of raising action. Raising action is putting some new information up to the climax. I will quick come through some elements because we have 15 more slides. We are on slide number Daha 15 tane slide'ımız 12. olduğu için So, it is biraz hızlı. refusing the call, meeting the mentor. With mentor, he will manage more deepness of the problem. Mentor wouldn't help him. Mentor will anti-help. How to translate on English? Antagonist. Mentor yardımcısı. Mentor. Evet, Mentor. Çağrıyı reddettikten sonra mentor evresine geçiyoruz ve aslında bu daha Evet. zorlayıcı olacak. bunun Problemi için. derinleştiriyor çünkü burada karşımıza çıkan mentörle tanışma noktasında bu mentor bize yardım etmeyecek. Tam tersine sorunlarımızı derinleştirecek. Yani Çağrıyı reddettikten sonra mentor karşımıza beliriyor ve biz daha fazla yani baş karakter daha fazla problemle karşılaşmış olarak buluyor kendini. There is a funny tip. He come to mentor to help, to ask for help. Aslında ana karakter mentora yardım istemek için geliyor. Bu da Mentor needs not to help him.
Fakat mentorun ona yardım etmemesi gerekiyor. It is good for the story that the mentor will explain him that the problem is deeper than he thought. Ve aslında bu iyi bir hikaye çünkü mentor ona söyleyecek ki problem aslında senin düşündüğünden ve sandığından çok daha derin. When a mentor explain him all the deepness of the problem, next step is crossing the threshold. Next step is a moment when our protagonist will say, I will accept the call and now I know all the elements of the problems. Bu adımdan sonraki ise ana karakterimizin yeter artık işte ben tüm problemleri üstleniyorum ve bununla başa çıkacağım dediği an olarak. And we likes him more now. Ve şimdi biz ana karakterimizi çok daha fazla seviyoruz böylelikle. Faisal said us how this moment is important for empathy. After this and this, we like him more, and our empathy is bigger because he is doing something what he said, don't do that. İlk başta Faysal hocamız aslında karakterle, mentor tanışımızda karakterle empati yapabilmemizi başlayarak söyledi ama artık biz ona empati yeteneğimiz çok daha fazla arttı çünkü mentor ona yapamazsın dedikten sonra artık ana karakterimiz üstlendi ve yapabiliyor dedi. Bu artık demek oluyor ki empatimiz çok daha büyüdü. And when I said meeting with the mentor, it could be metaphorical. Mentor could be any kind of person in conversation, in meeting, in situation. Mentor is not the real mentor. Mentor da gerçek bir şahıs olmak zorunda değil. Yani bunu metaforik olarak da söyledi. Bu bir deyim, bu bir conversation, konuşma da olabilir dedi. Yani metaforik anlamda bunu dedi. Okay. When he crossed the threshold, it is his decision to start fighting for something. Threshold şeyini geçtikten sonra bu artık ana karakterimiz kavga etmek yani karşı çıkmak eyleminde bulunmaya karar verdi. And mostly when you see this is first act of the story. Ve bu hikayenin ilk başlangıç adımı. Crossing that threshold, we are finishing first act called setup. Ve bu threshold'u geçtiğimiz zaman hikayemizin ilk davranışını, setup'ını geçmiş bulunuyoruz. And in this setup we have two situations, ordinary world and a new situation. In new situation is realizing the problem, the deepness of the problem and the resolution, okay, I will go to fight. Ve bu ilk kuruluşun ikinci adımında fark edişimiz problemi görme, problemin derinliğine şahit olma ve problemi çözmek için bir adım atma eyleminde bulunmamız olur. Those are elements of first act of every story, every screenplay and every novel. Ve az önce öğrendiğimiz terimler neredeyse her romanın, her senaryonun, her hikayenin ilk adımı, ilk hareketi olduğunu söylüyor. And it is totally fascinated that all great storytellers from antique time to Shakespeare time somehow felt all of that. Ve antik zamanlardan Shakespeare dönemine kadar dahi tüm sanatçıların bunları yaşamış olması, bunları hissetmiş olması inanılmaz bir durumdur. No one taught them. Kimse onlara öğretmedi. Okay? So the second act has A and B act, and the first part of the second, we are still not here, are test allies and enemies. Testing, he crossed the new world and he needs to feel the new world. In that feeling of new world, he will have new tests to see who are the enemies and who are the friends. Ana karakterimiz artık yeni bir dünyaya adım attı ve bu dünyada artık görmesi lazım hangi sınavlarla karşılaşacağını, düşmanları kim, hangi olaylar yaşayacak bunları tatması gerektiğini söyledi. And something what Freitag doesn't have is here
Belki tam burada bir şeye sahip değil. It's moment before the climax. Climax'tan önceki bir an. Is so we have two elements from this to this, and this is some new moment before the climax. He call it approach moment of mystery. In that moment, our main character is going to heard or feel or see something not expectable in that moment. Something he is not expecting. Maybe his wife is a cheater. Maybe his brother is something big, disappointing. Something what is still is not the worst, but something what is totally not accepting. Is it going to happen before climax? Before climax. Climax'tan önce tam olarak Climax'tan önceki aşamada karakterimiz hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. İşte bu karısının onu aldatması veya abisinin onu kandırması olabilir. Tepe noktadan önce bir tane vuruşlu bir şey yaşayacak ana karakterimiz, işte abisinin ölümü vesaire gibi, yani karısının onu aldatması. Bir darbe yiyecek. Bir darbe yiyecek yani. O en tepe noktadan önce bir darbe yemesi gerekiyor karakterimiz. After that came climax. After that Climax came climax. Is the most suspenseful part on the plot, the turning point for the protagonist's character. I will explain that. Açıklayacakmış kendisi şimdi. Orayı o kısmı okuma söyle. Ben The most yapım suspenseful göremiyorum. part of the whole plot. Yani plot dediğimiz The turning point for the protagonist character. Baş karakter için değişim Değişim noktası. ve hikayenin en endişeli şüphe Şüpheli. oluşturan en yoğun nokta. Yani artık bir tamamıyla kendisine bağlayan, çağıran nokta. Suspense dediğimiz çıkartma işte bomba meselesi. Ve aynı zamanda karakterin de dönüşüm yaşayacağı en yüksek nokta. So in this moment he realized some very dramatic, something like betrayal, and realized, and in that moment he decides to do something what is dramatic. So this is passive moment of recognition, and this is moment of action. Climax'tan bir önceki nokta aslında pasif alan, anlayış, fark ediliş anı. Climax ise o fark edilişin harekete geçme anı. In this moment now, I remember, because you want always some to explain that situation. In this moment, I remember one movie with Bruce Willis, who was drunk and corrupted policeman, and they gave him some prisoner to take it few blocks. It's called 2 blocks or 4 blocks or 42 blocks or something like that. In one moment, he realized, in this moment, that they gave him some prisoner to take it to the court because all the police realize he's bad cop. We can arrange that criminal escape. In that moment, he realized how poor he is, how nobody he become, using alcohol, corruption. In that moment, he realized he is nothing. And in that moment, when I explain this is moment of action, he decides to change his life by taking that person to a prison, which is not easy to him because he is bad, corrupted, and alcoholic guy. Can I ask a question? Could you try to translate it? But I want to understand first. Ben söyleyeyim mi? Olur hocam. Bruce Willis'in bir filminden bahsediyor. Bruce Willis çok içki içmiş, yıkılmış ve aynı zamanda da rüşvet almış. Çok kötü bir polis iken arkadaşları onun başına bir çorap örüyorlar ve bir suçluyu bir hapishaneye götürmelerini istiyorlar. Ve o süreçte onu götürdüğü vakit kendisinin ne kadar acınası bir durum halinde olduğunu anlıyor. Ve bunu anladıktan sonra tam olarak dönüşüm yaşıyor. Şöyle bir şey var, yanlış anlamazsınız. The character needs to realize situation
which he didn't accept. And if we want a good story, he needs to approach something what is very painful to him in this moment. Yani climax'ten önce yapması gerekeni fark etmesi gerekiyor önce. Ve climax'te dönüşüm yaşayacağı vakit acı bir şekilde, istemeyerek, acı çekerek o dönüşümü yaşaması lazım ki biz onun bu acısını tam olarak hissedelim. In 3-act structure, that moment before the climax, they call it moment of grace. Moment of grace, Bruce Willis, just before the climax, wanted not to go further because he thought he's nothing. But in that moment of grace, it was grace to his bad values before. He decided to go further. This is the reason why that is climax. And why is the difference between realizing the situation and acting? Yes. Can you repeat the realization of the moment and the grace comes after? Moment of grace. Moment of grace is a few moments just before the climax. Aslında hikmetle hakikate erme, yani burada her şeyi net olarak görme noktasıdır Gerçeğin karakteri. farkına varmak. Ve her şeyi hissedip artık hakikati görüp tam olarak harekete geçmeye bir adım öncesidir. Bu yükseliş noktası. Ve bu climax'ten tam biraz önce olur. Ve siz de hissedersiniz karakterle birlikte bu adam artık değişecek, yeni bir şey yapacak. Sorry. It is the same tool which we have before. So if we want he to go back, to go further, we need something not to give him an option. It's the same like call to action and refusing the action. It's the same tool, yes, no. Because it's not good to put him go. We need to make him harder problems. Karaktere daha fazla zor problemler yüklememiz gerekiyor. Onu komple tüm olayı önüne seremeyiz. Yani tıpkı başta olduğu gibi. Önce ne yaptık? Çağrı verdik. Daha sonra karakter çağrıyı reddetti. Tıpkı bunun gibi. Evet ya da hayır, evet ya da hayır. Yani o struggle, o zorlayışı yaşaması gerekiyor. Ki daha öteye gidebilsin. I will just tell you again, we are still speaking about dramaturgy. Hala da dramaturji hakkında Yes? konuşuyoruz. And now I just want to make digression into the directing. Şimdi yönetmenliğe doğru bir So, adım. the climax moment, even graphically, is something was totally changed the story. Climax hikayeyi tamamen değiştirecek bir nokta olsa bile. In the meaning of film director, Film yönetmenliğinin anlamında. it is good to change something in the rhythm, in the angles of shooting. It's very good to change a little style after climax. Climax'ten sonra filmin ritmini, çekimlerin açılarını değiştirmeyin aslında önemli olduğunu söylüyor. Approach of color, approach of angles, approach of lens, because we want to see he is now in some new situation. Lensin, renklerin, açıların, yaklaşımlarını değiştirmek istiyoruz. This moment is also called death of the old protagonist. Aslında bu kısım ana karakterin de tamamen kendini değiştirdiği kısım. Eski karakterin öldüğünü belirtiyoruz böyle bir cümlede. Is this usually the way it is? The climax is the moment where the main character is now a different person. The ultimate version is that, and that is the moment. This is the moment when he wants to be that. He decides to be that. This is moment, the fall, your moment. This is that moment. It is a real death of old protagonist. This is moment when he wants to change himself. Climax kendisini değiştirmek noktası. After that, this is a very good point called the fall,
And in that fall we have also something called all is lost. Düşüşten sonra ise her şeyin kayıp olduğu bir nokta var. The way of everything is lost here. Her şeyin kaybolduğunu It's not so big like here, but here we need to see everything is lost for him. Everything what he was hoping is going to happen is lost here. Climax'ten sonra göster noktada baş karakterin artık her şeyi kaybettiğini gördüğünü ya da her şeyi kaybettiğini sandığı bir nokta yaşaması gerekiyor. So good for drama Drama is için iyi bir şey bu. him to realize I'm going to be a new one, and very fast after that, no, it's not so possible. Aslında drama için bu çok iyi bir şey çünkü Climax'te karakterimiz diyor ki wow işte her şey yolunda ve her şeyi hallettim ama hop hemen görüyor ki hayır bu aslında mümkün değil böyle bir şey yok. And when we see it's not so possible, we like him more. Ve gördüğümüz zaman karakter için bu mümkün değil, onun mimiklerinde The empathy is more because we see his high hopes, which are destroying on his eyes and our eyes. Çünkü karakterin gözlerinde kaybolan ve yok olan umutlarını görüyoruz. Hem onun hem de kendi gözlerimizde ve bu onu daha çok sevmemize sebep oluyor. I'm not telling you what is his plane, but I explain you all the planes he had. He decided to have here. Now, goodbye. Climax noktasına sahip olduğu tüm planları ise artık hoşça kal diyoruz ve tüm planlarını uğurluyoruz. And now I want to step back to say something also very important. Şimdi başka önemli bir şey söyleyeyim. I asked you why we called him a hero. Neden kendisini kahraman diye adlandırdığımızı soruyor. We called him a hero because he has values. Çünkü değerleri var kahraman. Values of a hero. Bir kahramanın değerlerine sahip. And there is also one tip about the values. In ordinary world, in first act, he has one kind of values. Sıradan dünyanın ilk davranışında bir tane değerli, önemli bir özelliği var. When he crossed the threshold, Threshold'u geçtiği zaman he realized that values are not enough to survive. He needs to change values. Threshold'u geçtiği zaman aslında sahip olduğu değerlerin diğer kısma geçecek kadar yeterli olmadığını görüyor. And he needs new virtues. Ve yeni değerlere sahip olması gerektiğini fark ediyor. He realized my previous virtues are not good, are not enough. Benim önceki özelliklerim yeterli değil ve iyi de değil artık. I need to have new virtues. Kendimin yeni versiyonlarına sahip olmam gerekiyor. Eski versiyonlarım And yeterli that değil. is the reason why this second act is calling tests, allies, enemies, because he through that test is realizing about new virtues. Bu yüzden ikinci kısım test ve fark etme ve analiz etme olarak adlandırılıyor. Çünkü artık karakterimiz kendi yeni versiyonlarını analiz etmiş ve analiz etmeye devam ediyor. And the good thing for our craft, for our talent, because now we knows in this moment, which is this or this moment, the new virtues also dies. Aslında bu kısımda da bu drama için önemli çünkü o kısımda da düşündüğümüz, karakterin düşündüğü her şey yine mahvoluyor. Yeni değerleri de. And the real meaning of that point is all is lost. Old virtues and new virtues, all is lost. Eski değerlerde, yeni değerlerde hepsinin bitişi, sonu kısmı oluyor. Kaybettik hepsini. And if we write it as a master, that to persuade the writer, the spectator, all is lost. The drama is better. Ve biz de hikayenin yazarı olarak bu kısımda karakterin bütün sahip olduğu versiyonlarını kaybettiğini yazdığımızda aslında hikayeyi daha geliştirmiş oluyoruz. Bizim için de daha iyi olmuş oluyor bunu yazmak. And I always use element called contrast. So in this moment he has reason to fight and to survive, but very soon, no, it is contrast.
kontrastı çok kullanıyor. Çünkü climax'te hayata tutunmak için bir sürü sebebi ve gücü varken tam o noktada artık hiçbir gücü ve sebebi kalmıyor ve buna da kontrast diyor. And I just want to explain again. First act, second act, İkinci first part of the second act is process up to climax, where he is trying to realize what to do. In the climax, he has resolution to change a lot of things, and at the end of that second act, which is this, all is lost. No, his hopes are dead. İkinci davranışın ikinci yarısında ise İkinci perdenin birinci kısmında kendini analiz ediyor. Ne yapması gerektiğine karar veriyor. Ama ikinci kısmında ise climax'e ulaşıyor ve climax'ten sonraki kısımda hemen her şeyini kaybediyor. And for a moment, this is false end of a story. Because that moment explains to us, you cannot. The problem is so big and you didn't survive. You are dead. Ve bu kısım aslında hikayenin sahte sonu oluyor. Çünkü bize şu mesajı veriyor ki her şey boşa çıktı, artık bittin, öldün. But it's not the end of the story because Ama hikaye- we are just here. Hikayenin sonu değil bu tabii ki. Çünkü We are just hala here. climax'in bir tık altındayız. And there is tips and tricks. What he is going to do. Merak ediyoruz. Ne yapacak bu karakter? Ne yapmak üzere? In all the stories, in all the movies, is always the same thing. What is that same thing? Her zaman tüm hikayede her şey Help aynı. me. Ne, bu aynı olan şeyler ne? Hep bu aynı. Curiosity. No, Making a choice. no. A savior. It could be too easy. It's not good. Deus That is ex something called Deus ex machina. It's not good. That's what you suggest is Deus ex machina. We cannot find help outside. We need to have help inside. How? You get the power back and maybe just stand. What kind of power? That is. On his feet. Geçmişten gücü alıyor. But what kind? Motivation. Nasıl bir güç? What? Motivasyon. Motivation? No. What is motivation? Motivasyon. Want. İstek. It has a new want now. He or she has a new want Realization. now. Fark purpose. Except that he has nothing to lose. Hiçbir şey kaybetmemesi. Okay, he has nothing to lose. But where he found the power? Past, From from the inside. past From side. inside. Yeah, but which is okay? Yes, but we need to be precise From as the column of the blue monks. Past? Geçmişi mi? Past, old self? From the past. Yes, but it is virtues from the first act, which in second he believes they are not good, they are not enough. Because the virtues from the first act, which explain he is a hero, which define him as a hero, in that moment, by reflex, by something which came from him accidentally, will give him small reward. He just survived, and in that moment he realized, wait a minute, my virtues from first act, my virtues before the adventure, those virtues will help me. So this, I start this speaking with you, this story, playing a game with the structure, is place and time in the movie. To expect and put what. Here we will translate. Here, Translate. instantly and by reflection saving his life, and remember of the values from the first act. Now translate. Give me a new chai, please, new tea. Can I get the tea? No, not you. You need to write. You need to write. Erdem olarak resmi olarak Tamam, Erdem. Erdem. Aslında dediğimiz gibi bu sahte son kahramanımızın tüm umutlarının tükendiği, bittiği,
geçmiş ve gelecek, yani geçmiş ve ondan sonra gerçekleşen yeni erdemlerinin de etkisini yitirdiği, geçerliliğini kaybettiği bir nokta oluyor. Ama kendisi bize bu noktadan sonra peki kahraman nasıl aydınlığa çıkıyor? Bu noktadan sonra, çünkü hikaye bitmiyor daha, climax'ın hemen altı. Bundan sonra ayağa nasıl kalkıyor diye sordu. O motivasyonu ne? Sonra fark ediyoruz ki aslında o geçmişten gelen erdemlikleri vardı o karakterin. Karakter kendi içine bir farkındalığa bulunuyor. O geçmişteki erdemlikler bir anda açığa çıkıyor. Aslında o motivasyon, o erdemlikler geçmişteki istemeden farkında olma. Evet, benim içimde bu erdemlikler vardı diyor ve istemeden o eski geçmişindeki erdemlikler o motivasyon olarak önünde beliriyor karakterin. Okay? O zaman anlıyoruz. Film bitmedi daha. Devam. So I want to ask if I understand right. So the values he rejected help him to stand up again, right? That's a good question, because he didn't let them, but somehow he started believing those values are not so important anymore. I was fool at the beginning. Those values made me problems. Those values, he needs to doubt in second that he's doubting about his previous virtues. Yeah. He let them go. Like something what is not so good, important, powerful. He wants to have something more. Or something new. Or something new. Yes? Because that is from his ordinary world. And now when he crossed the threshold, he is not in ordinary world. For me, working with the structure is really beautiful. Because I teach my students, I don't tell them what they will find, what kind of treasure they will find in some points, because I don't want to change their stories, but I teach them. There are points where they will find the treasure. They will find the treasure. What kind of treasure they will find it? And every story is different. But in every story which use different elements, we will have the same hero journey for himself. That is the catch. Every story is different in what's happening, but every story has the same element for the hero. This is a way how he finds himself. Her hikaye farklıdır ama her hikayede aynı tarzdan elementler işlenir ve buradaki gördüğümüz olayda da aslında kahramanımızın kendini bulma yolculuğu. Ne kadar farklı hikayeler olsa da ortaya farklı çıksa da aslında ana kemik bu oluyor ve kendisi de öğrencilerine bunu öğretiyor. Farklı hikayeler olabilir ama asıl önemli olan şey burada bu kemikte o hazineyi bulmak. Elementler her zaman bir kahramanı oluşturuyor. Bize bir kahraman veriyor. Bunu farklı bir şekilde yapıyor. mi buluyor diyordu? Yok, hikaye elementleri. Her öğrencilerine anlatırken yapıya ne kadar önem verdiğinden bahsetti. Öğrencilerine anlatırken nasıl hazineler bulacaklarından bahsetmiyor. Trajedi nerede falan diyor. Ama hangi aşamalarda ihtimallerden bahsediyor. Hangi aşamalarda bir şeyler bulabilecek. Realize values from the past. Geçmişteki değerlerini fark edince He will very soon get help from the past, friends from the past, situation from the past, tools from the past, everything from the first. Geçmişten değerlerini fark edince geçmişten arkadaşları, konuşmaları, onların hepsi yardıma gelecek diyor. He will win, ve kazanacak karakter. and this is the end of the unknown world which starts here. Bilinmeyen dünyanın sonu olacak. And after he won, he's coming back home with the elixir of every problem. Solution to Evine dönecek. he won the main battle and now he can change everything.
Savaşı kazandı. Büyülü bir güç de Ama Ve artık her şeyi değiştirebilir. çözümle geliyor. Okay, before you leave. I have to, I'm sorry. Okay, one important thing before you leave. Thank you. $1 million. American movie stops here. Generally, American, he won 1, 2, 3, the end. That is American movie. In European, antique and all important art for us is important when he won what he is doing. This is coming back home is something where we make difference between Hollywood. Hollywood is not interested in what's going to be with him an elixir. Nasıl seviyor musunuz? O Amerikan. Tabii ki. Şöyle ki aslında eve dönüş kısmı. Bastard kills the lady and this is the end. Yeah. Hollywood diyor ki kötü adamı öldürüyor, kadını öpüyor. In 5 seconds. Mutlu son. Yani. In 5 seconds. Tık tık. Tık. 5 saniye One, two, soundtrack starts. This is Hollywood. But when I speak to my students, difference between craft and art, I always said the art is what we want to say, why we made this movie, why we are speaking this story is the end. So mostly, now I will check something more, we have mostly the topic is here, why we fight for the values, call to adventure, no's, yes, go to crossing the threshold. It is topic, time of the topic, and this when we won, it is time to explain why we did all of that. It is a message of our story. Now you can go. And we have to hide that message at the final phase? No, Is a why expression of the final situation of the protagonist? it's up to you. If you are Antonioni, you will do on one way. If you are Bergman, you will do on another way. So, yeah, the message is hid by the authenticity of the author. Alright. If you are in Hungarian movies from the 70s, you will hide because they are afraid they will be prisoned. If you are in Yugoslavia, in the same time, they would make a joke totally to be open in that moment. So it's up to author, up to moment of history in that moment. Well, can I ask something? In most of the movies we see that the protagonist passes away at the end, so beyond going through change, the character is dead anymore. And this is not in compliance with these patterns. Or he goes through all these patterns, then as an additional dramatic component maybe. In tragedy, Aslında aynı hikaye olduğunu, sadece aynı hikayenin, aynı kahramanın farklı bölgelerde, farklı algılayışlarla, farklı otantik yöntemlerle ele alındığı olduğu tezini ileri sürdüğü bir kitapmış. and he's the one who made this analysis. Bu analizi yapan da aynı kişi. After he made this analysis of every big story in the world up to Second World War, he says every big story is one story. İkinci Dünya Savaşı'na kadar her hikayenin tek bir hikaye olduğunu söylüyor. yapısını çıkarıp bu sisteme, bu formüle uyduğunu gördüğü için bütünüyle ortak hikaye ya da temeline sahip olduğunu görüyor. Because he realized that system in all big stories. Çünkü bütün büyük hikayelerde bu sistem var. Do you understand? But 10 years later, Until Godard. Until Godard. 10 years later, 10 sene sonra Christopher Vogler said, yes, you are right, but it's different stories. It's not the one story. ama It's bu writer's journey through that element. Do you understand me? Campbell said it is hero's journey, but another guy, Christopher Vogler, said no, it's a writer's journey with the character. That is the same as the writer's journey? We have two guys. Joseph Campbell,
who made this structure, believing it's one story. Every big story is one story. Believe Joseph Campbell. 10 years later, Christopher Vogler said, you are right, but not totally right. It's a writer's story through the element, through the system. Yani yazarın kurduğu bir sistem bu. Bütün hikayeler aynı şeyi taşımıyor. Aslında yazarların kullandığı bir sistem bu diyor. Okay? Now I can tell you something about the system and all of us with one little experiment which all us older will remember, you younger, I'm not sure. Küçük bir deneyim yapacağız. Büyükler belki hatırlayabilirmiş ama küçükler hatırlamıyor. I will ask Faisal, how many times you find yourself in front of television Kaç defa kendinizi televizyon önünde buldunuz? using remote control, hundreds of channels, and in one moment you found the movie. And after just 30 seconds of that movie, which is totally unfamiliar to you, you realize, I think this story just starts. Or, I think this movie passed. I don't need to watch it because it will end quickly. Now, on cable, we have the moment which will tell us 30 minutes to the end or 5 minutes to the end. Before that, we could realize that by our own. Yeah. Am I right, Faisal? Yes, totally. Jan, do you remember that? Yeah. Do you feel that? Şeyi hatırlıyor musunuz diye sordu. Kendinizi kaç defa televizyon karşısında programları değiştirirken ve izleyecek bir film ararken bulduğunuzda, bir filme denk geldiğinizde o filmin başlangıcında mı, ortasında mı yoksa bitişinde mi olduğunu anlıyor muydunuz yani? Anlıyorduk. Anlıyordunuz. Ve şimdi yeni televizyonlarda süreyi gösteriyor, oradan bakıyoruz ama aslında bunu gayri ihtiyari hissedip anlıyorduk. Tabii. It is, I will tell something mystical, which I believe. Mistik, inandığım mistik bir şey anlatacak şimdi. Yes, we are Homo sapiens. Homo sapiens. Evet. We are Homo sapiens. But we are also Homo narrans. What means Homo narrans? Anlatıcı. Storytelling human. Anlatıcı insan. In us is recognizing the story. İçimizde hikayeyi tanıma var. I will tell you, when you were kids, making jokes, we call that jokes wits. Do you have short story joke? Yes, we do. Every short story joke, believe me or not, has this structure. Every short joke. Her küçük şaka bile bu yapıya sahip. When you are a kid, you really know how to start, how to make call to adventure of the character, and you know when you are telling that story, when is the culmination, when is the turn over, all is lost, and at the end. You feel that from yourself, somehow. Küçükken bile bunu aslında kafamızda biliyorduk. Ne zaman bu maceraya çağrı, diğer adımlar, hepsi aslında bu şakalarda bile gerçekleşti. We need to accept, yes, that structure exists. Evet diyoruz, bu yapı gerçekten de var. Yes, our our molecular structure in ourselves recognize that story elements, and it is in our genes, in our blood, the story structure. Yani bu hikaye yapısı aslında bizim genlerimizde var. Doğuş, yani Now, when you know that it exists and it's called Freitag's Pyramid or Hero's Journey, you need to master it. Ve bunları öğrendikten sonra üzerinde uzmanlaşmanız, çalışmanız gerekiyor. If you want to be good in this. Eğer bunun için iyi olmak istiyorsak. So this is just fast recommunication. It is Freitag's version, and it is something what we now see as a 3-act structure with explain this up to climax is much more
longer than falling action. So this is from the ancient time to Shakespeare, Shakespeare'in zamanından kalmak. ancient from antique Greeks, Antik and Yunanlılardan. today's story want to make us in the problems and in mystic to hide some element before we came to climax. Don't show me everything before the climax. And when you show me climax, okay, let's have falling action. So, and this is to explain us the story is driven. This story is driven. Act 1, and I will tell again, old virtue. Act 2, new virtue. And in this moment, suddenly he realized so we spoke a lot about writings, because I think writings as a screenplay or a drama or a short story or çalışma aşaması geliyor. Ve bunun düzenlenmesi için de bir takım prensiplerin, kuralların, kendisi aslında kural kelimesini kullanmak istemedi, dolayısıyla prensip dedi. Prensiplerin bulunması gerekiyor aktörlerle çalışırken. Okay. In this year, after all antique years and Shakespeare years, happened reform of acting, which will very soon will be reform of writing, I will explain, which put something new on the stage. Could you translate, because I want to? 1898 yılı aslında bu yazım ve oyunculuk açısından önem var zaten bir yıl. Çünkü bu zamana kadar olan bütün antik ve Shakespearean şeyler bitiyor. 1898 yılında daha yeni bir döneme giriliyor bu anlamda. The reform of acting and writing says everybody is lying. Oyunculuk yeni reformunda aslında herkes yalan söylüyor. The character performs. Karakter oynuyor. The character doesn't speak the truth. Karakter doğruyu söylemiyor. Because it's much more interesting. Çünkü bu şekil daha ilgi çekici. Okay, when today in modern movie we see the guy is falling in love with a girl. Bugünkü televizyonlarda mesela bir adamın bir kadına aşık olduğunu görüyoruz. How does it looks like? Bu nasıl görünüyor sizce? He's pretending he's not. He's lying the truth. Oyuncu gerçeği söylemek için yalan söylüyor. When we have a character who is hungry, Aç bir karakterimiz olduğunda and we offer him a food, ve ona yemek teklif ettiğimizde, first what we will see, he is hungry and he will say, no thank you, but we will see the truth. İlk göreceğimiz şey hayır teşekkür ederim dediği Understand olacak. Ama gerçeği görüyor olacağız karşımızda o karakter. If my back is painful, I'm not going yeah to act. I will act. No, everything is fine. Yüzünü çektiği acıyı görürken aslında yalan söylüyor. Everything is fine. But you see it's not fine. İyi diyor karakter ama biz onun iyi olmadığını görebiliyoruz aslında. So Stanislavski said, the characters are lying. Stanislavski de diyor ki karakterler yalan söylüyor. Don't say truth. Show me truth and say a lie. Gerçeği söyleme. Bana yalan söyle ve gerçeği göster. That was a reform of acting. Show me the truth. Bu da oyunculukta bir reformdu. Bana gerçeği Say a gösterin. lie. Ve yalan söyleyin. I'm not thirsty. Susamadım. Ready? You want water? No. Nemo problema. Okay? Do you understand the way how that dramatically become better? Before that,
they declamating, I love her, I hate him, I will die for the country. That was the acting. Önceden oyunculuk böyleydi. Daha Before- bağıra bağıra, baskın bir Her şekilde. şeyi açık açık söyleyerek. He said, no, it's boring. We need to change the way of acting, but we will need to change the writings. If we will say that no, everything is fine, we need to recognize that approach. Oyunculuğu değiştirmek için önce yazımı değiştirmemiz gerektiğini söyledi. And that approach changed world acting in something called Lee Strasberg Studio. Lee Strasberg and what was the name? Okay, so this change in working with the actors was based primarily on new dramaturgy approach to characters, about the fact that characters hide the truth in relation to the 4,000 years of ancient and Elizabethan acting which proclaimed the truth. I will kill you, I don't like you. That was Elizabethan time of writing and acting. Stanislavski said, hide, lie, with words, but tell the truth with the body. Okay? Elizabeth döneminde her şey daha böyle açık açık işte ondan nefret ediyorum, bunu sevmiyorum şeklinde oyunculuk sergilenirken Stanislavski bunun değişmesi gerektiğini söylemiş ve aslında hissedilen şeyin gizlenmesi onun yerine yalan söz olarak yalan söyleyip onu bedenen gösterilmesi gerektiğini söylemiş. In the same time when Stanislavski did that in Moscow, Freud and Jung went deeply into the soul, saying the same, lapsus of the person. I will explain, okay? Bu Moskova'da Stanislavski bu yeni yöntemi öne sürerken aynı zamanda Freud ve Jung da lapsus of the person diye bir fikirden bahsetmiş. Birazdan açıklayacaklar. Lapsus of the person was that truth, that is lapsus, that is moment which tell the truth. Do you understand me? Basically, when we speak about that some situation like recognizing of the love, of the hate, that is lapsus of the truth. Lapsus of the truth da aslında tam oradaki gerçekliği anlama anı diyebiliriz. Mesela sırt ağrıyorken onu söylemiyor ama biz onun orada acı çektiğini fark ediyoruz. Is it complicated to you? Bu sizin için karışık bir şey mi? Kafa karıştırıcı bir şey mi? Biliyoruz lapsus dil yanlışlıkla şey söylüyor. Yani bir şey söylüyorsun dilin sürüşüyor gibi ama aslında bilinçaltındaki şeyi Doğruyu fark ediyor. doğruyu söylüyor. Yalan söylüyor. Yani ağzından kaçıyor gibi bir şey daha doğrusu. İstemeden söylenen bir şey. Çaktırma. Çaktırma. Bilinçaltındaki şeyi ortaya çıkartmak. Evet. Like we had for the dramaturgy two approach. There is two approach with working with the actors. Dramaturjide olduğu gibi aktörlerle çalışmanın da iki farklı, iki aşamalı bir yöntemi var. I will start with easiest part. Şu anda kolay olanla başlayacağım. Wants and needs of the character. Karakterin ihtiyaçları ve istekleri olan. So in all movie, Bütün filmde character has one basically wants and needs. karakterin sadece hero, temel bir ihtiyacı var. Has one basically wants and needs. Basically. Temel olarak. Bir ihtiyacı var. Bir isteği var. But in every scene, Bir amacı var. he has some different wants and needs with that basically. Ama her yeni gelen sahnede o basit ihtiyaçların yanında bir farklı istek ve ihtiyacı oluşuyor. So he has one basically wants and needs, and in every scene some versions of that. İlk olarak bir tane basit bir ihtiyaç ve istek ve daha sonra onun versiyonları, farklı halleri
ekleniyor Yani üstüne. aslında özünde film boyunca tek bir ihtiyacı ve isteği var ama farklı sahnelerde farklı istekleri ve ihtiyaçları da oluyor. So let's realize the difference. What the character wants is his goal, his biggest overtask, his dream. And what he needs is some tool for that. Bu farkı ayırt edelim. Karakterin aslında istediği şey, karakterin ulaşmak istediği bir hedefi var, bir görevi var. Ve aslında ihtiyacı da bundan kaynaklanıyor. Bu hedefe ulaşmak için ihtiyacı olan araçlar da var. And what is his wants and needs is what director and writer writes will shape the character. Yönetmenin ve yazarın yazdığı şeyler aslında bu karakterin ihtiyaçlarını ve isteklerini şekillendiriyor. I will tell few options Size birkaç tane seçenek göstereceğim. to realize that. So, what the character wants, happy life. What is his need? Money, or brain, or talent. So something is bigger goal, what he wants, and what he needs to have that. So the tool. Mesela birkaç örnek verecek olursak, karakterin isteği mutlu olmak, işte bunun için ihtiyacı olan şey para ya da karakterin istediği şey başarılı olmak, bunun için ihtiyacı olan şey yetenek gibi. Başka bir şey. In the movie Godfather, what our main character wants? He wants acceptance. Godfather filminden de karakterimiz ne istiyor? Kabul almak. Oh, he needs acceptance. That is the most important thing. He needs acceptance. En önemli şey de bu. And at the beginning of the movie, he went to Vietnam because he wants his father's acceptance. Çünkü filmin başına Vietnam'a gitmesi ise babası tarafından. Going to Vietnam was his tools. Do you understand? Bir araç diyor. And at the end, with the same goal, he wants to please his father. He wants his acceptance of the father. He needs to kill a man. So the tools changed. Do you understand me? The difference between wants and needs. I want to be accepted by my father. What is your need in beginning to go to Vietnam? In next, another tool. So that is the reason I explained there is one important wants and needs, but during the scenes it's going to change. Kabul görmek için ihtiyacı, isteğini. And I told you I will start with easiest way, the easiest task. Complicated task is main concern of the character because he needs to hide wants and needs. That is the main task to the actor. To know wants and needs and to hide it and to show it by accident. Do you understand? So he needs to hide wants and needs. It's the character. But the actor who is acting that character needs to find the way to show us what the character hides. Do you understand how complex is making good role, making right good role, and being a director making good role. Aslında size kolay olandan başlayacağımı söylemiştim. Onu geçtik ve asıl konumuz karakterin endişesi ve aslında film boyunca karakterin asıl konusu, asıl endişesi bu ihtiyaçlarını ve isteklerini saklayabilmek ama bunlar zaman zaman tabii ki yine filmde karşımıza çıkıyor, yani çaktırıyor karakter bize ve zaten iyi bir oyuncu da bu karakterin neleri saklayabileceğini iyi bir oyuncunun da bu karakterin nelerini saklayabileceğini saptaması gerekiyor
Ve o yüzden zaten iyi bir karakter yazabilmek, iyi bir karakteri canlandırabilmek ve o karakteri yönetmenliğini yapmak kolay bir şey değil. Şunu da eklemek istiyorum. Karakterin başlıca amacı bu ihtiyaçları ve istekleri saklamak. Oyuncunun başlıca amacı bu gizlenen istekleri ve ihtiyaçları bir yerden patlak vermek, göstermek seyirciye. For work with actors, up to now, I read so many books, but in the basic of all of them is this piece of paper. So if you manage that, you have everything in work with the actors. Aktörlerle çalışmak için şu ana kadar çok fazla kitap okudum ama hepsinin de temelinde, özünde bu bahsettiğim konu vardı. Bunu yani çözerseniz, kafanızda hallederseniz zaten başarılı olursunuz bu konuda. Yani hepsinin temelinde şu an bize bu sunumda anlattığı şey yatıyor ve bunu çözmesi aslında kilit nokta. Bunu çözdükten sonra ana noktaya ulaşıyorsunuz. So, if you want to be good with actors, you need to know general wants and needs of your character. Every character wants and needs in generally. Then, wants and needs in this point, in routine. And how to hide that what he wants and needs, how to hide it. Because he don't want to speak about what he wants. But something in his body, in his spirit will show it. So this is 3 elements what you need in every point. They are similar but different. Could you translate if it is? Okay. Tamamdır. Dolayısıyla bir yazarın aslında her karakterinin ihtiyaçlarına ve isteklerine genel olarak hakim olması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Bilmekten öte nasıl gizlediklerini, nasıl gizleyeceklerini bu ordinary yani sıradan hayat içerisinde. Çünkü söylemek istemedikleri için bu isteklerini ve amaçlarını nasıl gizlediklerini bilmesi gerekiyor. Başka bir şey. And those are elements of preparation to work. Bu da hazırlığın elementleri aslında başlıca. When you are director or young director, Yönetmensiniz ya da genç bir yönetmensiniz. I don't give permission to my students to start filming until they don't know everything what I said about that. All the element of dramaturgy, and after that, dramaturgy through the points in working with actor. Dramaturjinin aktörlerle olan çalışım ve tüm işlediğimiz bu noktalara kadar kendisi öğrencilerine ve diğer yönetmenlere film çekmesi konusunda izin vermiyor. Bu tüm işlediğimiz şeylerin iskeletini anlamamız gerekiyor çekmemiz için. And I will show you later the form of that as a word form. Ve daha sonra Word dosyası formunda tekrar So göstereceğim. you can use it by Jansu and the girls. And this is the reason, just a second, form, just to see form. This is form. Formu açtık. Everything they need to write it down. Main character in every Ana point. karakterin rutini. They need to fulfill Her that. topik burada yazıyor. And without that, they cannot shoot movie. And successful fulfilling that form makes them successful student of directing. O formun başarılı bir şekilde doldurulması öğrencilerde başarılı filmlerin açığa çıkmasına sebep oluyor. Yani bu formu bitirmeden ve başarılı bir şekilde tamamlamadan film çekmemizi tavsiye ediyorum. And they need weeks to do that. Ve bunun için haftalara ihtiyacımız var. But successful fulfilling of that give them this kind of success of those festivals. Ve o formu tamamen doldurduğumuzda tıpkı buradaki sonuçlar gibi, bu festivallerdeki gibi onların aldığı sonuçlar gibi sonuç alabileceğimizi söylüyoruz. I came from poor country. Fakir bir ülkeden geldim diyor. For me, filming is execution of the task we made on the paper. Benim için çekim yapmak bu
kağıtlarda gördüklerimizin aslında ölümüydü. We don't have money to lose it. Kaybetmek için paramız yoktu. And everything what can do before starting the camera, they do on the rehearsal, on the paper and on the rehearsals with the student of acting. Who could translate it? Tüm deneyimleri para harcamadan önce kağıt üzerinde yapmaları gerekiyordu. So, Çok daha fakir ya da küçük bir parayla çıkıp iyi bir sonuca ulaşabilirim. Yani çok fazla prova ve tek seferde sonuca ulaşan bir film yapmak. so when you see successful movie or great movie, you will see the dramaturgy points I explained to you today, and all the wants and needs, and hiding of that with great purity. The biggest our task is that to be pure, that to flow without any talambasi, how can I say, big mess. Yani iyi bir filmde, başarılı bir filmde o bahsettiğimiz dramatürjinin elementleri ve demin söylediğim karakterin ihtiyacının ve isteğinin belirlenmesi ve bunun sade ve akıcı bir şekilde saklanabilmesi bir filmi iyi bir hale getiriyor. When you see Blue Mosque, Sultanahmet'i gördüğünüz zaman you see its purity. o saflığı. But the student of architecture see this. Ama mimarlık öğrencisi. Do you understand? The student of architecture see behind the walls. Mimarlık öğrencileri duvarların arkasını görüyor ama biz o Sultanahmet'e No baktığımız student, zaman good student. o saflığı ve temizliği görebiliyoruz o mimarideki. İyi öğrenciler görüyoruz. The professor needs to explain every point of the Blue Mosque. Ama profesör diyor Sultanahmet'in tüm noktalarını göstermek zorunda diyor. Hem saflığını hem de duvarların arkasını. Because it is pure. Someone made it look pure. Çünkü biri onu saf gözükmesi için yapmış diyor. But behind the construction Ama yapım aşamasının arkasında is a lot of analysis. bir sürü analizler var. It's the same with the movie. Tıpkı film. Believe me. gibi. And this is when when all of us see Kurosawa, Bergman, Bergman, Kurosawa'yı gördüğünüz gibi. Antonioni, Fellini, we see a gentleman Gentlemanler, with a brain, beyinli gentleman. not a guy with whiskey. Viski içen bir adam değil, beyinli Those bir adam olarak guys görüyoruz. doesn't find their inspiration İlhamlarını, somehow. They worked. ilhamları They gördüğünüz prepared zaman- analysis of everything. Bu insanlar öylesine ilham almıyorlar. Onlar analize etmişler, Their çalışmışlar. analysis and preparedness of every this scene with few solution to make looks like purity. Pure. Çalışmışlar ve çözümler üretmişler ki o sahneleri o saf hallerine büründürmek için. Doesn't matter, but even in Quentin Tarantino, if he's crazy, I see that kind of gentleman. Tarantino'da bile deli olsa bile o tarz bir gentlemanlik gördüğünü söyledi. I believe great director and author is officer like general, like pasha. Bütün insanlar bir general gibi aslında, bir paşa gibi çok ciddi oturup Who has everything on the battlefield. He survived all the small battles to become a commander of that, but with honor. That Tüm is zorlukları savaş alanını geçer gibi geçip sonunda komando olmuş gibilerdir. But before he starts the battle, he did it by his own, in his table, working house. Ama savaşa başlamadan önce kendi evinde, kendi masasında, kendi çabalarıyla onu yapmışlardır. And this is approach, like I said, we will speak about
art, craft and media. Buradaki yaklaşım da bu. İşte sanatın, zanaatin ve medyanın arasındaki farkları konuşacağız. And this is the reason why my professor said we cannot learn that, but we need to learn. Bu yüzden öğrenemeyiz diyor ama kesinlikle öğretmeyiz. I cannot give you the pill of learning. You need to take that process. Size diyor bir tane hap veremem öğrenmeniz için diyor ama tüm bu prosesi, aşamayı anlamak için efor sarf etmeniz gerekiyor. And all that process I feel, how can I say, inspirative. Ve tüm bu aşamayı ilham verici buluyorum. And there is a big work, as I said before, putting reds on the camera. Ve bunun öncesinde çok büyük bir efor yaptığını söylüyor. And when I see yesterday, Malala was her name? Malala asked me, she saw of my new movie presentation. She asked me, do you use it or you, sorry. Yes, I said yes, because is in few pages, all important which some with the money will recognize. So element which you need to have, I explained it today, I learned it from somebody, of course. I translate from somebody to you, hoping that you can improve all your elements until you find your money. The end of wants and needs was a concern. So, wants, what the character's goal, the character's overtask. Needs, tool for the goal, and concern is to hide it. Yani buradaki istek, karakterin amacı, üst amacı, ihtiyacı olan amacına ulaşmak için bir araç ve asıl endişesi ise gerçeği istediklerini ve ihtiyacı olduklarını saklamak. Ve onun dışında aktörün, oyuncunun temel endişesi ise... Okay. And also, just a second. The same. So every moment is in the process of acting of the actor. The director must place in the frame of the structure of the film the way of acting, the intensity of the action, the emotions. It does not play a certain situation in the same way, even it is in the beginning of the film or the culmination or at the one of the turning points. Please. Yeah, I said that so many times, so you don't need to translate if you don't wish, or it is complicated. I said that. Okay? Work with the technology, we are not going to speak today. Budget, approach. Teknolojiyle ilgili çalışmaları Next time. bugün anlatmayacakmışız, es geçiyoruz. Diğer So. zaman. Bu da az önce konuştuğumuz form. Pitch form, project assignment form for acceptance of students' project. So, without my sign, there's no money for students. They need, the money is very low, but Bayağı az diyor, benim olmadan. but everything needs to be written, because when it's written, they will know. Topic, subject, theme of the story, idea, message. I said topic is first act, idea, message, last act. Synopsis, Mesaj, sinopsis. let's check your story shortly. Logline, let's check your story very shortly. Structure, Freitag's pyramid of the film, they need to know that in 2 in the morning. In 5 in the morning, when I ask them what is culmination, they need to know. Not for me, it is because of them, of their success. Translation? No. Okay. Söyledin mi ama? So- Söyledin, yapı falan diyor. söyledik. Yani yapı, hepsi, sinopsis, Sinopsis fikir, çok konu. kısa şey, Film long yapacak değil, kişi özel. için hepsinin nasıl ayrı ayrı inanılmaz önemli olduğunu. Yani bu önemliler, bu formunu bahsetmiştik. So, Freitag in 5 points, the main character's routine,
the first dramatic moment, a turning point before culmination, culmination, an element which we discussed today. You have it here. Ana karakterimizin rutini ne? İlk dramatik olayımız ne? Climax'ten yani dönüşten önceki nokta, sonra dönüş, nihayetse. Son dramatik olayımız ve ana karakterimizin yeni rutini. Yani o döngü, konuştuğumuz rutinin forma bölünmüş. The main concern of the character and the main concern of the actor, the protagonist, the main concern of the character and the main concern of the actor from the beginning to the film to the first dramatic moment. Filmin başından filmin dramatik anına kadar olan karakterin derdi. Aynen. The same that for the antagonist, if it is included in those scenes. Antagonist için de aynı şey geçerli. So, do you understand? 611, 612. 6-2 is the next point. Bu da diğer Pre-culmination. Antagonist pre-culmination. Next is main protagonist culmination. Antagonist culmination. Okay? So we are, you can use you can use it. Okay. If you want to make a picture, no problem. But I will give it to you, no problem. I can share with you. I have it. Yeah. So at the end, when we finish, I also want to know authentic, new, interesting, and permanent. And sometimes it is a few pages. I just want so many elements of authentic. Show me element of authentic. Ve kendisi birkaç sayfa bile yazsak bile hepsini bilmek istiyor. Ne kadar çok otentikimiz var, ne kadar çok yenimiz var, ilgi çekici şeyimiz var ve kalıcılarımız var. Sayfalar sürse dahi ben bunları görmek istiyorum diyor. When I was student on the first year, I was fascinated with one situation of authenticity because my colleague was making a theater performance called dactylographs. Do you say dactylographs? Yes, dactylo. Dactylo. Evet. And those students who were actors, they didn't know to do that. Everything the others was good, but professor said no. They need to persuade me to know to do that. And they make a little tips and tricks. They learn just 3 words, but they put that 3 words. Nikola, Vukcevic, good, guy, good, Vukcevic, Nikola, good. And they just did it so many times, so we were fascinated how authentic were those dactylo guys. So, do you understand? You need to persuade me that those characters are really that characters. Otantiklik konusunda ilgimi çeken bir anım vardı. 1. sınıf öğrencisiyken bir gün bir iş arkadaşım Daktilolar adında bir oyun yazıyordu. Ama oyuncularımız daktilo kullanmayı bilmiyordu. Ve profesörümüz hayır dedi. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Beni ikna etmeniz gerekiyor. Beni daktilo gerçekten kullanabildiklerine, o karakter olduklarına ikna etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öğrenciler de birkaç kelime yazmayı öğrenmiş ve kendi sıralamalarıyla bir şekilde hızlı o kelimeleri yaza hepsini ikna etmeyi başarmışlar. Tüm seyircileri ikna etmeyi başarmışlar. Ve beni gerçekten çok etkileyen bir otantizm anım olmuştur diyor kendisi. Bu yüzden bir de ikna etmenin önemini de vurgulamış oluyor bir şekilde. Few weeks ago, I watched one theater performance from Belgrade. I came from basically Christian country. I watched a theater performance in which one character, one woman, converted herself to Muslim girl. Translate, please. The character? Or... The character in performance. Belgrad'da izlediğim bir tiyatro gösterisinde
kendisi de bir Hristiyan bir ülkeden geldiğinden bahsetti. Hristiyan bir kadının kendini Müslüman bir kadına döndürdüğünden bahsetti. Dönüşünü. In that performance, the main character sing or prayed ezan few times, so persuasive, so authentically, that all the audience were fascinated, because for us it's too complicated. We believe it's too complicated. Watching that performance, which doesn't have main topic about her convert. The topic was something else. But authenticity of making her pray was so fascinating that all the audience watched that, believing that this is person who converts to another religion, with easiness and purity of that. Is it complicated to translate? Anlatabilirim. Aslında burada da ikna ediciliğin bir örneğiyle karşılaştım. Çünkü oyunun konusu bu kadının din değiştirmesi olmamasına rağmen onun din değiştirdikten sonra, İslam'a geçtikten sonra namaz kılması, ibadet etmesi, ezan okuması o kadar gerçekçiydi ki hepimiz o kadar ikna olduk ki o otantikliğin pürlüğünü orada gördük ve hepimiz etkilendik orada. So, tip and tricks for authenticity: find what is the hardest and do it. Find what is the most hard and do it. Otantiklik için o yüzden en önemli olan şey, en zor olan şeyi bulun ve onu yapın diyor. Deneyin diyor. For her was very hard to learn Arabic ezan. Çünkü o oyuncu için Arapça olan ezanı öğrenmesi çok zordu. The way she learned it was beautiful. Ve söylemesi de yaptığı şekil ise çok güzeldi. And we believed in authenticity of that character. Ve biz o karakterin otantikliğine artık inanıyoruz. So, finding the elements of authenticity is very valuable. Dolayısıyla otantikliğin elementlerini bulabilmek gerçekten